Antik uzaylılar son yılların en ilginç ve dikkat çeken konularından ve insanoğlunun yaratılış ve evrim sürecindeki boşlukları son derece ilginç bir yaklaşım ile dolduran bir hipotez. Bu kavramı her ne kadar son yıllarda her tarafta duymaya başlamış olsak da aslında insanlık neredeyse 7000 yıl boyunca bu inanç ile yaşadı. Ve bu kavramları o kadar benimsedi ki çok tanrılı dinler yok olsa bile onların yerini alan tek tanrılı dinler sembolizmlerini ve pek çok anlatımlarını, hatta kimileri doğrudan bir kez daha inancını bu kavramlar üzerine inşa etti. Bunun etkilerini İslam'dan tutun Yahudiliğe kadar pek çok dinde büyüklü küçüklü görmeniz mümkün. İşte bugün bu derleme videosunda biz de tam olarak bu konuyu yeniden ele alacağız. Kanalda geçtiğimiz yıllarda yaptığım ama arşivin arka planlarında unutulmuş birbiriyle alakalı videoları bir kez daha sizin için derledim. Bu seferki videoda öncelikle melekler, malikler yani antik kral soylarının kadim tarihteki hallerini ve günümüz dinlerindeki yerlerine nasıl evrildiklerini göreceğiz. Sonrasında yolculuğumuz bizi adı efsaneler ile anılan ve bu göksel varlıkların kuzey topraklarında olduğu iddia edilen kayıp evini inceleyeceğiz. Sonraki iki videoda ise işler biraz kızışacak. Ve günümüzden 500 yıl kadar önce binlerce insanın tanık olduğu, notlar aldığı, hatta resmini çizip yaşananları anlattıkları göksel bir savaşın tarihi kanıtlarına bakacağız. Ve son videoda ise özellikle İbrahimi dinlerin göksel bir armağan olarak insanlığa verildiğini iddia ettikleri ahit sandığının bu varlıklar ile olan ilişkisini göreceğiz. Ben de videoların aralarında yorumlarım ile size eşlik edeceğim. Sıralamayı her ne kadar konuyu tam anlamıyla anlamanız için hazırlamış olsam da aşağıdaki zaman çizgilerinden dilediğiniz videoya doğrudan da atlayabilirsiniz. Ama tavsiyem sırasıyla sonuna kadar izlemenizdir. Hepinize iyi seyirler. Göklerden mesajlar taşıyan kanatlı canlılar. İnsanlığı gözlemleyen ve koruyan dünya dışı varlıklar. Yeri gelince yıkımı, yeri gelince barışı getiren güçlü savaşçılar. Peki melekler sadece insanlığın hayal gücünün bir ürünü mü? Yoksa çok daha büyük bir kozmik planın parçaları mı? Eğer öylelerse nereden gelmekteler? Ve daha önemlisi amaçları ne? Gerçeği Bula hoş geldiniz. Melekler. Yapılan uluslararası araştırmalara göre insanların %60'ı bu varlıklara inanmakta. Peki onlar tam olarak ne? İncil, Kur'an, Tevrat gibi dini kitaplarda onların Tanrı'nın habercisi olduğu, bizi göklerden izledikleri gibi bilgiler ve çok daha fazlası yazmakta. Baktığımız zaman melek kavramının tarihi bütün tek tanrılı dinlerden bile çok daha eskiye dayanır. Antik Yunan, Mısır, Babililer ve hatta Sümer kültüründe bile bizim günümüzde melekler dediğimiz varlıkların kökleri bulunabilir. Yahudilik ve Hristiyanlığın temel kitabı olan Tevrat'ı incelediğimizde melekler karşımıza Tanrı'dan peygamberlere ya da seçilmiş bazı insanlara mesaj taşıyan ve yeri geldiğinde Tanrı'nın bazı işlerini yerine getirmek için kullandıkları varlıklar olarak çıkarlar. Bu varlıkların ne olduklarını biraz daha detaylı anlamak için kelimenin arkasında yatan etimolojiye bakmakta fayda var. İslam kültüründe melek kelimesi melik yani kral olan, mülk sahibi olan kelimesiyle aynı köke sahiptir. Bunu aklınızda tutun çünkü ilerleyen dakikalarda sebebini anlayacaksınız. Diğer dinleri ve kültürleri incelersek melek kelimesi İbranice'de karşımıza malah olarak çıkar. Yani haberci demektir. Antik Yunanca'da da günümüz İngilizcesindeki angel kelimesinin kökenini buluruz. Yani angelos ki tam olarak anlamı aracı demektir. Buradan yola çıkıp ne kadar geriye giderseniz gidin anlam değişmez. Sanskritçe'de angiras, ilahi ruh demek. Pers dilinde angaro, haberci demek. Peki en eskiye gidersek? Tüm modern kültürün ve inanç sistemlerinin omurgasını yaratmış olan Sümerleri incelediğimizde karşımıza ne gariptir melek ya da şeytan diye bir varlık grubu çıkmaz. Onlarda Anunnaki denilen göksel krallar soyu vardır ve insanlar onlara hizmet eder. Lakin bunlar öyle nurdan yaratılmış tanrısal varlıklar değil, sadece çok gelişmiş teknolojiye sahip etten kemikten canlılardır. Ve neredeyse 14.000 yıl önce yaşanmış gezegen çapında bir olaydan sonra dünyadan gitmişler ve gezegeni insanlara bırakmışlar. Lakin her zaman bir gözlemci olarak yanımızda olacaklarını söylemişlerdir. İşte şimdi hikayenin dip noktasındayız ve buradan tekrar hızlıca günümüze dönelim. Anunnaki yani göksel kral soy anlamına gelen kelime zamanla anlam olarak parçalanmaya başlayıp biraz önce bahsettiğim gibi her kültürde adım adım esas anlamı olan göksel krallar soyundan haberci, aracı, gözlemci anlamına gelen angel yani melek kelimesine doğru dönüşmüştür.
İşte Kur'an'da geçen melek kelimesi ve onun melik yani kral, mülk sahibi, soylu anlamı bu sebepten çok önemli. Çünkü bize binlerce yıldır zamanla silinmiş ve unutulmuş bir gerçeği hatırlatmakta. Melekler aslında göksel bir kral soyudur. Ve bununla ilgili tüm kanıt Kur'an'da yatmakta. Bakara suresini detaylıca incelediğimizde bize aslında araştırmamız için kullanacağımız en önemli bilgilerden birisini verir. Bir zaman Rabbim meleklere şüphesiz ki ben yeryüzünde insanı bir halife kılacak olanım buyurmuştu. Melekler ise orada fesat çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimseyi mi halife kılacaksın? Halbuki biz hamdin ile seni tesbih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de onlara sizin bilemeyeceğiniz şeyleri şüphesiz ki ben bilirim buyurdu. Dikkatlice inceleyelim. Rab burada ben insanı halife kılacak olanım diye sesleniyor. Rab aslında sandığınız gibi bizim Allah dediğimiz varlığı refer etmez. Rab, efendi, kral, yönetici demektir. Ve Tevrat'taki o kıskanç, İsrailoğulları dışındaki her canlıyı çöp sayan varlık için kullanılır. Rab kelimesi İslam'da ne Allah'ın isimlerinden biridir ne de başka bir şey. Hatta pek çok alim Rab kelimesinin Kur'an'da geçmesini Allah'a bir hakaret olarak görmüşlerdir. Çünkü İslam öncesi Mekke'deki pek çok put Rab kategorisi altında kalıyormuş. Mekke'deki eski putların da dolaylı olarak binlerce yıl önce yaşamış Anunnaki denilen varlıklar için yapıldığını düşünürsek, Rab denilen şey çoğumuzun inandığı o her şeyi yaratan yaratıcı değil, aslında etten kemikten güç sahibi bir efendiden başkası olmadığı ortaya çıkıyor. Neyse bu başka bir video konusu olduğu için konumuza geri dönelim. Rab meleklerine yeryüzünde insanı halife kılacağım diyor. Yani insan halihazırda var ve halife kelimesi de halef kelimesinden. Yani bir görevden ayrılan birinin ardından yeni gelen kimse demek. Peki insan halefse yerine geçeceği selefi kimdi? Yavaş yavaş hikaye netleşiyor değil mi? Çoğunuzun aslında göklerde kanatları ile görünmez bir şekilde uçtuğunu zannettiğimiz melekler aslında insanlardan önce bu dünyadaki hükümdarlarıydı. Yani bizim selefimizdi. Unutmayın melek, melik yani kral demek. İnsanın halife kılınması kararı sonrası bu yeni görev dağılımından ötürü melekler itirazda bulunurlar ve Rabb'a veryansın ederler. Halbuki günümüzdeki pek çok sözüm ona ilahiyatçıya göre bu varlıkların bir özgür iradesi, hatta düşünme yetileri bile bulunmaz. Sadece itaat etmek için yaratılmışlardır ve kurallara asla karşı çıkmazlar. Fakat Kur'an ve tarih bize öyle göstermiyor değil mi? Daha şeytanlar bile ortada yokken insanın yaratılışına ilk itiraz edenler meleklerdi. Ancak bir şekilde Rab onlarla anlaşmayı sağlıyor. Lakin farklı bir grup olan şeytanlarla anlaşamıyor. Hatta onu geçtim, böyle bir varlıkla karşı karşıya gelmiş, onun fikirlerini sorgulamış dahi olamazlardı değil mi? Lakin burada bildiğiniz laf dalaşına giriliyor ve hatta elinden geleni ardına koyma, ben yapacağımı bilirim tarzı konuşup cennete sızıp bizzat Rabbin yasak dediği meyveden insana yedirip onların kovulmasına sebep oluyorlar. Yani kısaca sonsuz güçteki yaratıcıya karşı bir zafer kazanıp onu küçük düşürüyorlar. Ya arkadaş çok abarttın, o kadar da değildir diyenler için yolculuğumuz devam ediyor. Gelin ölü deniz parşömenlerinin keşfiyle hayatımıza giren Enok kitabını inceleyelim. Kitapta karşımıza ilginç bir melekler grubu çıkıyor. Düşmüş melekler. Günün birinde Herman Dağı'na göklerden garip ışıklar iner. Hemen akabinde insanlar karşılarında bütün haşmetleriyle melekleri görürler. Lakin bilmedikleri bir şey vardır. Bu melekler nurdan yaratılmış saf iyilikten varlıklar değillerdi. Bunlar başından beri insanın yaratılışından ötürü Rab ile fikir ayrılığına düşmüş isyancı meleklerdi ve dünyaya tek bir amaçla gelmişlerdi. Bütün yeryüzüne hükmetmek. Enok peygamber yazılarında bu varlıkların dünyaya gelip bazı bölgelerde büyük krallıklar kurduklarını, seçtikleri insan kadınları ile üreyip çoğaldıklarını ve bu ilişki sonucunda günümüzde nefilim denilen yarı insan, yarı melek özellikleri taşıyan daha gelişmiş bir ırkın doğduğunu söyler. Enok bu ırkı devler olarak nitelendirir. Ona göre bu devler normal insanlardan daha büyük, daha zeki ve teknolojik olarak çok daha ileridelermiş. Ve zamanla bu ırkın insanlar üzerindeki zulmü o kadar artmış ki artık insan bu ırkın bir kölesi haline gelmeye başlamış. Kur'an'da okuduğunuz o meşhur İrem şehri, Sodom ve Gomorra gibi ilginç olaylar işte bu ırkın eseridir. Ve nihayetinde gezegen çapında yaşanan devasa iklimsel felaketlerden ötürü ve bazı ilginç göksel saldırılar sayesinde bu ırk yok olup gitmiş ve insanlar tekrardan özgürleşmiştir. Bu olaya sadece Enok kitabında da rastlanmaz. Dünya çapındaki neredeyse bütün tufan mitlerinde bu olaya tanık olursunuz. İnsanlara zulmeden bir gelişmiş dev ırkı, onların günahları sonrası gelen yıkım ve insanlığın yeniden temiz bir şekilde başlaması.
Dikkat ederseniz kültürler, dinler ve mekanlar birbirinden ne kadar ayrı olursa olsun herkesin anlattığı şey birebir aynı. Çünkü herkesin yaşadığı gerçek sadece bir tane. Sodom Dağı, İsrail. Lut'un karısı olarak adlandırılan bir kaya sütunu sanki Lut Gölü'ne bakar gibi karşımızda duruyor. Tam da efsanelerde geçen Sodom ve Gomorre şehrinin olduğu yere doğru. Hem Tevrat hem de Kur'an'da anlatılanlara göre melekler bir gün İbrahim'in yeğeni Lut'u uyarmak için şehre doğru hızla giderler. Vakit oldukça sınırlıdır. Çünkü Tanrı kısa bir süre sonra şehri yok edecektir. Melekler Lut'a aynen şöyle derler: "Eğer şimdi bizimle gelmezseniz artık size yardım edemeyiz." Sanki artık durdurulamayacak bir geri sayımdan Lut'u kurtarmak ister gibi. Ve sonra olanlar olur. Lut ve ailesi şehirden biraz uzaklaşmışlardır ki arkalarındaki evlerinde yıkım ve yok oluş başlar. Meleklerin tüm uyarısına rağmen Lut'un eşi dönüp şehre bakar ve orada bir tuz sütununa dönüşür. Antik uzaylı teorimi en başından beri meleklerin günümüzde yanlış bir şekilde lanse edilen etten kemikten uzaylılar olduğunu iddia etmektedir. Ve gün geçtikçe bu teori ciddi oranda güç kazanmakta. Tarih boyunca bazı olaylara baktığımızda Enok kitabında gözlemci ya da izleyici olarak geçen meleklerin sürekli olarak zor zamanlarında insanların yanında olduğunu görürsünüz. Tıpkı biraz önceki Lut peygamber olayında anlatıldığı gibi. Enok peygamber bu gözleyici meleklerin tam olarak 20 kişiden oluştuğunu ve büyük bir melek hiyerarşisinin en tepesinde bulunduklarını söyler. Tıpkı askeri bir yapı gibi. Zaten dikkat edin, semavi dinlerin kitaplarında da Yaradan bize her şeye gücü yeten bir varlık olarak anlatılır. Ama pek çok işini meleklerine yaptırır. Hatta Tevrat'ı okursanız orada geçen Rabbin meleklerinden gelen haberler olmasa dünyada olup bitenlerden bir haber olduğunu dahi görürsünüz. Bu konuyla ilgili derinlemesine bir videoyu ilerleyen zamanlarda yapacağım. Biz konumuzdan sapmayalım. Bu 20 gözlemci melek gerek dev felaketlerden önce gerek sonrasında her daim insanların tekrardan medeniyeti kurmalarına ve öğrenmelerine yardımcı olmuşlardır. Mesela tarım, astronomi, taş işçiliği. Bu melekleri hem Enok hem de Ezekiel gibi diğer peygamberler hep aynı şekilde lanse ederler. Ateşler saçan, uçan at arabaları ile dolaştıkları, akıl almaz sihirler yapabildikleri ki eskilerin sihir dediği şeylerin günümüzde teknoloji olduğunu artık anlıyoruz. Ve hatta zaman zaman peygamberleri bile bu uçan arabalarını alıp bir anda göklerde hatta uzayda bile dolaştırdıklarını biliyoruz. Tıpkı Hz. Muhammed'in uçan bir binek olan Burak'la göklerde dolaşması gibi. Hatta Ezekiel peygamber meleklerin kullandıkları bu aracın resmini bile çizmiştir. Bu izleyici ve koruyucu melek kavramı günümüzde o kadar yer etmiştir ki Amerika'da yapılan bir araştırma halkın %40'ının onları sürekli olarak koruyan meleklere inandıklarını ortaya çıkarmıştır. İslam kültüründe de bu inanış oldukça yaygındır. Hatta Müslümanlar sürekli olarak kiramen katibin denilen iki meleğin insanların ölene kadar yanlarında olduklarına inanırlar. Peki bu koruyucu, gözlemci melekler bizi tam olarak neyden koruyorlar? Daha önce ne yaşandı ve hatta gelecekte ne yaşanması bekleniyor ki insanlık için sürekli bir koruma olarak görevlendirilmiş durumdalar? Meşhur son savaş olan Armageddon. Pardon, bu Armageddon değil. Bu Armageddon. Hem Enok kitabında hem de İncil'de geçen iyi varlıklar ve kötü varlıklar arasında yapılacak olan son ve nihai savaş. Hristiyanlar ve hadislerden dolayı pek çok Müslüman bu savaşın Hz. İsa'nın tekrar gelişiyle başlayacağını ve onun komutasında verileceğine inanırlar. Ve onlara göre bu savaşı mutlaka iyi varlıklar kazanacaktır. Umarım öyle olur. Bu hikayenin ana teması ise aynı biraz önce bahsettiğim ve binlerce yıl önce yaşanmış kötü niyetli melekler ırkı ile yıllardır bizi koruyan diğer ırkın savaşı olarak yorumlanabilir. Bekleyip göreceğiz. Koruyucu melekler ile olan hikayeleri farklı yerlerde de görmek mümkündür. Mesela milattan sonra 44 yılında İsrail kralı Herod tarafından ölmesi için hapse kapatılan Aziz Peter'ın hikayesi. Aziz Peter hapishanede bir gün aniden bir varlığın belirdiğini ve kapısının önünde duran muhafızların bayıldığını anlatır. Akabinde etten kemikten olan bu melek varlık Peter'ın hücre kapısını açar, onun elinden tutarak kendisini takip etmesini söyler. Peter koca hapishanedeki herkesin bayılmış olduğunu görür ve melek bütün kilitli kapıları açarak Peter hapishaneden çıkarır. Şehre kadar eşlik eder ve şehrin girişinde bir anda gözden kaybolur. Bu hikaye belki size de yabancı gelmemiştir. Çünkü pek çok insan benzer şekilde melek olarak tasvir ettikleri canlılar gördüklerini söylerler.
Kimi zaman rüyanızda, kimi zaman çok acılı olduğunuz bir anda ya da büyük bir kaza ya da şok anında kişiler onlara güç veren ya da onları mutlak bir kazadan koruyan varlıklar hakkında söylemlerde bulunurlar. Ki buna ben de yürekten inanan biriyim çünkü şahsen benim de yaşadığım bir olay. Her ne kadar bilimi, rasyonalizmi savunsam da henüz anlayamadığımız ilginç bir takım olayların olduğunu kabul etmemek bence açık fikirliliğe ters düşer. Sonuçta ister mistik şeyler olsun ister teknolojik, ortada milyonlarca insanın yaşadığı ve deneyimlediği, hatta notlar aldığı bir gerçek var. Ve bu olaya sebebi ne olursa olsun hassasiyet ile yaklaşmak durumundayız. Kanat sembolizmi semavi dinlerden çok öncesinden beri kullanılan bir semboldür. Ve bir canlının ya da aracın uçabildiğini anlatmak için yapılır. Şimdi bir düşünün, binlerce yıl önceden bahsediyoruz. Modern teknolojinin T'si bile piyasada yok. Ve insanlar bir anda karşılarında göklerden araçları ile gelen bir ırkı görüyorlar. Sizce bunu nasıl anlatabilirlerdi? Tabii ki etraflarında gördükleri uçan hayvanlardan feyz alarak. İşte tam da bu sebeptendir ki binlerce yıldır insanlık uçma yetisi olan şeyleri tasvir ederken kanat sembolizmi kullanmıştır. Zamanla o antik medeniyetlerin çöküşü ve o eski gelişmiş ırkın dünyadan silinmesiyle tabii bu teknolojiler birer mite ve sembolizme dönüşmüştür. Ve günümüze kadar bu şekilde değişe gelmiştir. Şimdi mantıklıca düşünün. Sizce tüm bu betimlemeler, kutsal metinler ya da hikayeler size bir fikir vermedi mi? Bunca bilgiden sonra sizce de meleklerin yüksek teknoloji kullanan bir ırk olduğu aşikar değil mi? Arkadaşlar gerçekten inanan bir insansanız ve gerçekten inandığınız şekildeki sonsuz kudrete sahip bir yaratıcıyı anlamak istiyorsanız bazı kalıplaşmış gerçekleri modern anlayışımız ile sorgulamalı ve araştırmalısınız. Aksi halde hacıların, hocaların, sözümana din alimlerinin size anlattıkları hayal ürünü hikayelerde sıkışıp kalırsınız. İlerleyen haftalarda bu bakış açısı ile sırasıyla cennetten kovulma, insanın yaratılışı ve Kur'an'da geçen ben, biz, o kavramları ve benzeri konularda videolar yapmaya devam edeceğim. Kalıplaşmış ve dinlerde tabu olarak görülen melekler konusunun arkasını deştiğimizde aslında nedenli derin bir tarihi geçmişi olduğunu ve işin nedenli ilginç yerlere gittiğini sanırım daha iyi görmüşsünüzdür. Ki bu aslında buzdağının görünen kısmı. Araştırmalarınızı yaparken hem günümüz dinlerini hem antik dinleri hem de uç mitolojiyi bu çerçevede birleştirirseniz daha karşınıza onlarca alt araştırma başlığı çıkacaktır. İşte o alt başlıklardan birisi de bu eski maliklerin sık sık ziyaret ettikleri, hatta onların gezegen çapındaki yurtlarından birisi olduğu iddia edilen ve adı mitolojinin sisli dünyasında saklı kalmış olan Hyperborea kıtası. Sıklıkla antik Yunan mitlerinde izini gördüğümüz bu unutulmuş topraklara dair günümüzde bilgimiz neredeyse sıfır. Ama biraz önce size dediğim gibi mitleri mantıksal bir yaklaşımla okuduğumuzda ve bilimden de faydalandığımızda karşımıza henüz net gerçekler çıkmasa da olası senaryolar çıkmaya başlıyor. Bunun konumuzla ilgisi ise şu. Mitlerde Hyperborea kuzeyin ucunda buzların arasında bereketli bir diyar olarak anlatılır. Ya bu olacak iş mi diyorsunuz? Ama unutmayın. Kuzey Kutbu bir zamanlar tropik denilecek kadar ılıman bir haldeydi. Ve mitler de bize o zamanları anlatıyor olabilirler. Videoyu bu yaklaşımla izleyerek kararı siz verin. İyi seyirler. Hepiniz Atlantis ve Mu kıtalarını az çok duymuşsunuzdur. Tufan öncesi çağları işaret eden çok gelişmiş, insanımsı kadim medeniyetlerin yaşadığı sıra dışı topraklar. Ve hikayelere göre bu kıtalar binlerce yıl önce bir takım katastrofik olaylardan dolayı batmış ve hayatta kalanlar dünyanın çeşitli bölgelerine göç ederek kadim Mısır, Sümer, Toltekler gibi medeniyetlerin kurulmasına sebep olmuşlardır. Peki erişebildiğimiz tarih en fazla Atlantis ve Mu kıtasına kadar mı uzanmakta? Aslında bir medeniyet daha var ki tarihi Mu ve Atlantis'ten bile çok daha eskiye ve derinlere uzanmakta. Öyle ki bu medeniyet o denli eskidir ki nasıl ki Mu ve Atlantis'ten kaçanlar günümüz antik medeniyetlerinin temellerini attılarsa aynı şekilde buradan kaçanların da Mu ve Atlantis'in temelini attıkları söylenir. Gerçeği bulun bu bölümünde donmuş kuzeyin kadim ve sırlarla dolu medeniyeti olan Hyperborea'yı inceliyoruz. Hyperborea, günümüz Türkçesiyle çevirisini yaparsak kuzey rüzgarlarının ötesindeki yer anlamına gelmekte. Bu kelimeyi hayatımıza sokanlar ise 2500 sene önce yaşamış olan antik Yunanlılardır. Erişebildiğimiz en eski kaynak M.Ö. 450 yılında Herodot tarafından yazılmıştır ve akabinde diğer tarihçi ya da şairler her daim Hyperborea ülkesini akıllarının ve bilgilerinin yettiği en uzak kuzey olarak adlandırmışlardır. Bu sebeptendir ki kimi tarihçiler için Hyperborea eski Galya olmuştur, kimisi için ise İngiltere olmuştur.
Lakin kıtanın gerçeklerini daha iyi anlamak istiyorsak Yunan şiirlerinin ötesine geçip mitoloji ve sembolizm konularına girmemiz lazım. İşte ondan sonra olayların derinleşmeye başladığı yere gelmiş oluyoruz. Mitolojiyi incelediğimizde bu kıtanın özelliklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Destanlara göre donmuş diyarların arkasında bulunan bu bölge ılıman bir iklime sahip, verimli toprakları olan ve kadim bir ırkın yaşadığı yer olarak ifade edilmekte. Metinlerde bölgede güneşin senede sadece bir sefer doğup bir sefer battığından bahsedilir. Şimdi düşündüğümüz zaman bu cidden bilimsel olarak çok ama çok şaşırtıcı bir olgu. Binlerce yıl önce yazılmış destanlardan bahsediyoruz. Ve adamlar nasıl oluyorsa bize bizim bile 1830 yılında keşfettiğimiz Kuzey Kutbu'ndan bahsediyorlar. Buranın Kuzey Kutbu olduğunu anlamamıza yardımcı olan şeylerden bir tanesi daha da dönem ne olursa olsun her çağ milletlerinde dünyanın en kuzeyinde karanın bitip artık ne yürüyerek ne de gemiyle gidilemeyen bir yer olarak betimlenmesi. Ki bu olay Romalılar zamanında bile anlatılmaya devam etmiş. Roma'nın Britanya adasını dahi fethetmiş ve haritalandırmış bir ülke olduğunu düşünürsek oranın dahi ötesinde kalan ve keşfedilmeyen tek yer Kuzey Kutbu olarak kalıyor. Mitlerde Tanrı Apollon'un 19 senede bir bu adaya bir yıldız döngüsünü kutlamak için gittiği anlatılır. Öyle ki Yunan mitlerinde ilk Apollon tapınaklarının ve Apollon kültünün Hyperborea'dan gelen elçiler tarafından Yunanistan'da kurulduğu belirtilir. İşleri daha da ilginç hale sokan bir detay ise şudur. Destanlarda anlatılanlara göre Hyperborea halkı bembeyaz bir tene sahip, hatta öyle ki bazı metinlerde onların neredeyse şeffaf ve ışıldayan varlıklar olduğu söylenir. Altın gibi saçları olan ve oldukça uzun bir ırk olarak betimlenir. Şimdi size erişebildiğim ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum. Mitlere göre bu halk şifacılık konusunda o denli ilerlemiştir ki ölümü yenmişlerdir. Destanlarda bu kadim ırkın ölmediği, sadece daha iyi bir dünyaya göç ettikleri yazılır. Bu size modern kültürümüze ait hayali bir ırkı hatırlattı değil mi? Sizin de tahmin edeceğiniz gibi elfler. Dünya edebiyatında bir fantastik kitap yoktur ki mitolojiden etkilenmemiş olsun. Ve kanalda her zaman söylediğim gibi, mitolojiler her ne kadar süslü anlatımlara sahip olsalar da onlar da hemen her zaman gerçekten yaşanmış olaylar ve dönemleri ele almaktadır. Gün geçtikçe gelişen algımız, arkeoloji ve bilim sayesinde aynı size Tanrılar ve Uzaylılar belgeselinde anlattığım gibi mitolojik kahramanların aslında tanrılar değil, gelişmiş bir uzaylı ırkının mensupları olduğunu artık anlamaya başladık. Olayları bu gerçeklik ile ele aldığımızda Hyperborea'nın sırrını çözmeye biraz olsun başlıyor gibiyiz. Tanrı Apollon'un kim olduğunu Tanrılar ve Uzaylılar videosunda görmüştük. Kadim Sümer tanrısı ve insanlığın tasarlayıcısı Enki. Şimdi elimizdeki bilgileri birleştirelim. Enki yani Apollo, insanlığı medeniyeti öğreten bir tanrı. Ateşler saçan uçan at arabasına binerek Kuzey Kutbu'ndaki bir medeniyeti düzenli olarak ziyaret etmektedir. Ki bu medeniyet de aynı tanrılar gibi azametli, gelişmiş, teknolojik anlamda çok ileri olan bir medeniyet. Ve tüm bu sıra dışı bilgilerin hayal olmadığını bize gösteren bir diğer faktör de biraz önce bahsettiğim gibi binlerce yıl önce yazılmış metinlerde Kuzey Kutbu hakkında en ufak bir bilgisi dahi olmayacak bir medeniyetin bize oranın jeolojik özelliklerini birileri tarafından onlara anlatılan şekilde doğru olarak bize aktarmaları. Tek küçük sorun antik Yunanlıların da bu mitleri onlardan binlerce yıl önce kalmış kaynaklardan alarak yorumlamaları. Onların döneminde kuzey bölgeleri günümüzdeki gibi soğuk olduğu için Hyperborea'yı buzların arasındaki sıcak bir diyar olarak betimlemişler. Ama gelin görün ki Atlantis ve Mu'dan bile daha önce olarak gösterilen bu medeniyetin günümüz ezoterik üstadları tarafından kutupların yaşanabilir olduğu dönemlerde var olduğu düşünülmekte. Ve sonrasında yaşanan eksen kayması ile bölgenin yaşanamaz hale gelip halkın oradan göç ettiğini düşünmekteler. İşte bu sebepten Yunan mitlerinde olay biraz tezatlarla dolu olarak anlatılmış. Ve Hyperborea, Kuzey Kutbu'nda buzların arasında sıcak bir yer olarak betimlenmiş. İşte tüm bu verileri mantıklıca incelediğimizde karşımıza ele gelir gerçekler çıkmakta. Ve gerçekten de tarihte bir grup bu mantığı yürüttü. Ve bu ırkın kalıntılarını bulmak için bir ülkenin tüm gücünü kullandılar. Bunu yapmalarının arkasında tek bir sebep vardı. 1000 yıl sürecek Nazi İmparatorluğunu kurmak. Geçen hafta yayınladığım High Jump operasyonu videosunda size gizemli bir Nazi tarikatından bahsetmiştim. Thule Cemiyeti. Nazilerin felsefesini, sembolizmini ve gizli kapaklı bir şekilde yönetimini sürdüren bu grubun tek bir hedefi vardı. Kadim medeniyetlerin kalıntılarını ve teknolojilerini bularak tüm dünyayı yönetmek.
Thule, Yunan ve Latin kökenli bir kelimedir ve en kuzeydeki yer anlamına gelmektedir. Nazilerin okült tarikatının ise kendilerine bu ismi vermelerinin başlıca sebebi saf Alman ırkının orada yaşayan, size biraz önce bahsettiğim o kadim ırktan geldiğine inanmalarıydı. Bu topluluk Nazizmin kurucularından olan ve Alman tarikatlarının büyük öğretmen olarak gördükleri Rudolf von Sebottendorf tarafından kurulmuştur. Merakınızı beslemek için şu küçük bilgiyi de vereyim. Büyük Üstad ve Thule'nin kalbi olan Rudolf von Sebottendorf, ömrünün büyük bir kısmını İstanbul'da yaşayarak geçirmiş ve Nazi Almanyası ile gizemli Thule örgütünü bizzat İstanbul'dan yönetmiştir. Hayatı bambaşka bir video konusu olduğu için biz konumuza geri dönelim. Thule örgütü, Nazilerin fethettikleri bölgelerden alınan tüm kadim yazıtları toparlar ve ana hedeflerini tek bir noktaya yoğunlaştırır. Kadim Hyperborea ülkesini bulmak ve Hyperborea'nın çöküşünden sonra ırkın şu anda bile yaşamaya devam ettikleri yer olan Agartha ve Shambhala ülkelerine ulaşmak. Bu uğurda devasa keşif toplulukları kurularak kuzey ve güney kutuplarına seferler düzenlenir ve bölgelerde sırları bugün bile çözülememiş gizli Nazi üsleri yapılır. Kutuplar dışında yapılan en büyük sefer ise tahmin edebileceğiniz en son yerlerden birisi olan Tibet'e yapılır. Thule örgütünün inancına göre Hyperborea ırkı yaşanan felaketten sonra öncelikle Atlantis ve Mu kıtasının kurulmasını sağlamış ve daha sonra Tibet'in dağlarının altında gizli bir girişi olan ve Agartha olarak adlandırılan dünyanın kabuğunun içindeki ülkeye yerleşmişlerdir. Bu inançtan dolayı Thule, Tibet'e devasa seferler düzenler ve erişebildikleri tüm kadim metinleri Almanca'ya çevirirler. Tibetli rahipler, Almanların tüm ısrarına rağmen bu kadim ülkeye sadece seçilenlerin girebileceğini, onun dışında bunu deneyen herkesin dağlardaki gizemli koruyucular tarafından durdurulacağını söylerler. İlginç bir şekilde gerçekten de Nazilerin bu kadim ülkenin girişini bulmak için yaptıkları tüm çabalar ciddi ölümlerle sonuçlanmış ve başarılı olamamıştır. Hatta Avrupa'da bu kadim dağların koruyucusu olan Yeti efsanesinin doğmasının da başlıca sebebi keşif sırasında yaşanan, tanımlanamayan varlıkların saldırıları sonucu yaşanan ciddi kayıplardır. Thule örgütü Tibet'te daha büyük bir askeri operasyon planlaması yaparken savaşın rengi değişmeye başlar ve Naziler için mutlak son yaşanır. Lakin Thule gölgelerin arasında bugün bile varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Tıpkı kurucusu Rudolf von Sebottendorf'un örgüt toplantılarının birinde şu satırlarda belirttiği gibi: "Adolf'u ben seçtim. Bana soylu biri değil, Alman ulusunu hedefim doğrultusunda ilerletecek bir lider lazımdı. Bana korkak ve çekingen aristokrat oğlanları ve kızları değil, vatansever ve aydın çocuklar lazımdı. Onları ben seçtim. Dostlarıma talimat verdim. Ve bugün emin adımlarla hedefe doğru ilerliyoruz. Almanya kaybetmeyecek. Savaşı mağlup bitirse bile bu bir son olmayacak. Bizim ikinci bir sığınağımız daha var. Cephede hayal kırıklığı yaşarsak yolumuza orada ve istediğimiz şekilde devam edeceğiz. Almanya kaybetmeyecek. Her şeyi hazırladım. Almanya kaybetmeyecek." Thule günümüzde ne şekilde görevlerine devam ediyor bilmiyoruz. Günümüzde Hyperborea medeniyetinin Agartha denilen diyarda hayatlarına devam ettiklerini düşünülen en kuvvetli yer ise Tibet bölgesi. Lakin üstad rahipler konu hakkında dışarıya hayatları pahasına bilgi vermemektedir. Ve bu sırlara ancak onların öğretilerine inisiye edilip belirli bir seviyeye gelirseniz vakıf olabiliyorsunuz. Kim bilir, belki de Tibet'in bu denli ruhani bir bölge olmasının sebeplerinden birisi de bu kadim ırkın bilgilerini doğrudan paylaştıkları insanların bir diyarı olması olabilir. Hyperborea hakkında erişebildiğimiz hemen hemen elle tutulur tek bilgiler bunlar. Medeniyetin çok eski olması ve konu hakkında bilgisi olan Tibetli rahiplerin bilgilerini paylaşmaya pek istekli olmamaları ve kadim kütüphanelerine yabancıları sokmamaları bu eski medeniyetler hakkında erişimimizi bayağı bir kısıtlıyor. Ama inanıyorum ki günün birinde bu parşömenler insanlarla paylaşılacak. Ve biz kadim medeniyetlere dair İskenderiye Kütüphanesi'nden sonraki en büyük kaynak olarak gösterilen Tibet'in kadim kütüphanelerindeki bilgilere erişebileceğiz. Ama elimizdeki kaynaklar kısıtlı bile olsa şu artık yadsınamaz bir gerçek. İnsanlık tarihi hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyin baştan yazılması gerek. Hyperborea, Mu, Atlantis, İrem şehri ve daha nicesi. Mitolojik ve antik tarih bize tahmin bile edemeyeceğimiz kadar uzak bir zamandan gelişmiş medeniyetlerin yurtlarını anlatır durur. Hatta bu anlatıları günümüz dini kitaplarında bile görürsünüz. Peki bu gerçekten olabilir mi? Cidden tufan öncesinde, tarihin unutulmuş bir geçmişinde bu dünyada gelişmiş ırklar yaşadı mı? Bu sorunun cevabı şu an için halen araştırılıyor. Lakin uzayın sonsuz büyüklüğünü
barındırdığı sonsuz yaşam potansiyelini ve gezegenimizin 4 milyar yıllık yaşını hesaplarsak ben şahsen neden olmasın diyorum. Sadece henüz mitler dışında elimizde bariz kanıtların olmaması bizi kısıtlıyor. Ancak uzaylıların bu gezegene gidip geldiğinin en sıra dışı kanıtlarından birisi Antik Sümer'in arkeolojik alanlarında bulunmuyor. Aslında Avrupa'nın göbeğinde bulunuyor. Hem de öyle 5000-6000 yıl öncesinden de bahsetmiyorum. Neredeyse sadece 500 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani teknolojinin ne olduğunu bilmeseler bile en azından yazabilecek imkanı olan insanların yaşadığı dönemlerden. Ve nitekim onlar da o sabah gökyüzünde gördükleri dehşet verici manzarayı her detay ile kaleme geçirmişler. Ve siz de şimdi bu olaya en yakından tanık olacaksınız. İyi seyirler. Star Trek, Star Wars ve daha pek çok bilim kurgu filmlerinde aşina olduğumuz sahnelerden bir tanesi iyi ve kötü arasındaki destansı uzay savaşlarıdır. İnsanoğlunun engin hayal gücü sayesinde hayat bulan bu sahneler popüler kültürümüzün güzel birer yansıması. Peki size bunun gibi epik bir gökyüzü savaşının günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşandığını ve dönemin insanları tarafından kayıt altına alındığını söylesem, modern teknolojiye dair en ufak bir bilgileri dahi olmayan atalarımızı gördüklerinde şoka uğratan ve dünyanın sonunun geldiğini düşündüren bu korkunç günde neler yaşandığını gelin birlikte bulalım. Sene 1561, Almanya'nın meşhur Bavyera bölgesindeki en güzel şehirlerden birisi olan Nürnberg'deyiz. Dönemin gözbebeği yerleşim yerlerinden birisi olan Nürnberg, gerek kültür, gerek ticaret alanında gelişmiş ve huzurlu bir şehirdir. Ta ki 14 Nisan sabahına kadar. Günler 14 Nisan 1561'i gösterdiğinde bölge halkı günlük işlerini yapmak için uyanırlar. Fakat o sabah gökyüzünde diğer günlerden çok daha farklı bir manzara vardır. Evlerinden çıkıp bakışlarını göğe çevirenleri tıpatıp buna benzeyen bir manzara karşılar. Kulağa oldukça fantastik geliyor değil mi? Lakin demin bahsettiğim gibi Nürnberg basit bir köy değildi. Kültürel anlamda gelişmiş, içinde büyük kiliselerin ve dönemin tüm arşivini tutan papazların olduğu bir şehirdi. Ve o gün yaşananlara dair günümüze pek çok resmi rapor ulaşmıştır. Bunlardan en betimleyici ve net olanı ise dönemin yerel gazetesi sayabileceğimiz Hans Glassel tarafından raporlanmış bu çizimdir. Bu çizimin altında ise yaşanan olayları şu şekilde belirten detaylı bir yazı vardır. 14 Nisan sabahı saat 4-5 sularında güneşin önünde korkunç bir hayaleti andıran bu görüntüye şehirdeki yüzlerce insan tanık olmuştur. Güneşin üzerinde ve altında ayın hilal dönemindeki şeklini anımsatan 2 adet figür vardı. Renkleri kan kırmızısı. Etrafında mat demir renginde yuvarlak küreler duruyordu. Bazı küreler uzun silindirler içinde, bazıları etrafa yayılmış. Aynı şekilde haçlar. Kimilerinde küreler vardı, kimilerinde yoktu. Birbirleriyle kavgaya başladılar. Küreler hızla güneşin hizasındaki hilallere doğru gidip geliyordu. Bu kavga 1 saat kadar sürdü ve bazı küreler simsiyah bir duman eşliğinde gökyüzünden düşerek yandılar. Daha sonra gökyüzünde dev bir mızrak, ki başı doğuya bakarken arkası batıya dönük bir şekilde belirdi ve savaş sona erdi. Bu işaretler her ne demek ise şüphesiz ki sadece Tanrı bilir. Bizim bu gördüğümüz işaret karşısında tek yapabileceğimiz bağışlayıcı Tanrı'ya sığınmak ve ona şükretmektir. Onun merhameti bol olduğu gibi, tıpkı bugün yaşananlar gibi cezası da kuvvetlidir. Onun çocukları olarak bu dünyada ve diğerinde şükür içinde yaşamalıyız. Modern teknolojiyle hiç tanışmamış bir toplum için bence anlatım tarzı gayet net. Sadece şekillerden yola çıkarak anlatım yapabilmişler. Sonuçta ne motor, ne uçak, ne uzay gemisi bunların hiçbirine dair hayal güçlerinde bile en ufak bir çağrışım bulunmamakta. Ve nihayetinde haç şekline benzeyen gemilerin daha çok kaldığını gördükleri için olayı Tanrı'nın güçlerinin kazanması olarak yorumlamışlar. Fakat biz günümüzde konuya daha hakim bireyler olarak gözümüzde bu manzarayı çok daha rahat canlandırabiliyoruz. Bu yaşanan olay sadece Nürnberg kentinde değil, civar köylerde de papazlar tarafından kayıt altına alınmıştır. İşleri daha ilginç bir hale sokan ise 5 sene sonra Nürnberg'den 500 kilometre uzaktaki Basel şehrinde yine benzer bir sahnenin tekrarlanmış olması. 27, 28 Temmuz ve 7 Ağustos tarihlerinde Basel halkı neredeyse Nürnberg'dekinin aynısı manzaralarıyla karşılaşırlar. Benzer şekilde yazılan raporlara göre belirtilen tarihte gün doğum saatlerinde güneşin ışıltısını yitirdiğine ve kan kırmızı bir renge büründüğüne dair betimlemeler ve gökyüzündeki kürelerin güneşe doğru çok yüksek hızlarla sürekli hareket yaptıklarına dair anlatımlar mevcut. Hızla güneşe doğru gidip gelen bu kürelerin şehre yaklaştığında kızgın bir demir gibi kızardıkları dahi yazılmış. Aynen atmosfere giren bir uzay gemisinin hali gibi. Yerel raporlardaki çizimi ise şu anda ekranda görüyorsunuz.
Aynen Nürnberg'deki gibi olayları açıklayamayan insanlar durumu dinsel bir mucize olarak kategorize etmişlerdir. Günümüzde bazı tarihçiler ve bilim insanları olayları halkın yaşadığı toplu halüsinasyon ya da güneşin Sandok denilen ışık kırılmasından ötürü bu şekilde bir yansıma yapmasına bağlasalar da bunlar açıkçası komik ve çok sığ açıklamalardır. Sonuçta iki büyük kent ve onlarca farklı köyden gelen aynı raporlar, insanların bizzat uçtuklarını, savaştıklarını ve düşüp parçalandıklarını gördükleri cisimler var. Tüm bu olayları halüsinasyon ya da ışık kırılması olarak açıklamaya çalışmak oldukça saçma. Yaşananların arkasında yatan sebepleri bilmemize ne yazık ki hiçbir imkan yok. Lakin şu açık bir gerçek ki birileri belki bizleri korumak için, belki de farklı bir sebepten ötürü atmosferimizde ve yörüngemizde bir muharebeye girmiş ve bunun sonucunda o dönemin insanları bunu algılarının yettiği düzeyde kayıt altına almışlar. Ve tarihte tek kayıt altına alınmış göksel savaş bu iki olaydan ibaret değil. İlerleyen bölümlerde kadim göksel tanrıların gezegenimizde yaptıkları diğer çarpışmaların ve bunların etkileri üstüne yeni videolar yapıyor olacağım. Kim bilir, belki önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojimiz sayesinde 1561 ve 1566'da bizi koruduğuna inandığımız bu varlıklar ile tekrar karşılaşabiliriz. Mitolojide geçen iyi ve kötü tanrılar, dinlerde geçen iyi ve kötü melekler, iblisler ve günümüzde karanlık orman teorisiyle bilinen evrende bulunması muhtemel iyi ve kötü uzaylılar. Motif hiç değişmiyor değil mi? Sanki yukarıda hem bizim iyiliğimizi isteyen hem de aynı zamanda bu fikrin karşısında durup bizi sevmeyen varlıklar var gibi. Ve bu derleme videosu boyunca da gördüğünüz gibi bu mücadele insanlar var olduğu müddetçe bir şekilde devam etmiş. Nürnberg UFO Savaşı'nı gördük. Günümüzde antik uzaylı teorisyenlerinin en bariz kanıtlardan birisi olarak sundukları devasa boyutta teknolojik bir olay. Peki bu teknoloji başka nerede net bir anlatım ile karşımıza çıkıyor dersiniz? İbrahimi dinlerin kutsal dedikleri kitaplarında. Hem de öyle yumuşatılarak filan da anlatılmamış. Neredeyse tüm detaylarıyla anlatılmış kadim bir yıkım silahı. Jeriko şehrinin duvarlarını un ufak eden, yaklaşanı öldüren ve etrafına insanlığın bulduğu en ölümcül fiziksel güçlerden birini, yani radyasyonu yayan bir aletten, yani kutsal ahit sandığından bahsediyorum. Gelin derlememizin bu son videosunda bu göksel melekler ırkının, yani günümüzde pek çok kişinin dediği gibi antik uzaylıların İsrailoğullarına savaşlarında ve tanrı dedikleri varlık ile iletişimde kullanmaları için bıraktıkları sıra dışı kalıntıyı inceleyelim. Hepinize iyi seyirler. İnanılmaz güçleri olduğu söylenen ilahi bir eser. Karşısında duran orduları dağıtan, ona izinsiz dokunanları öldüren ve en önemlisi Tanrı ile iletişim kurmanızı sağlayan bir cihaz. Çağının çok ötesinde bir gelişmişliğe ya da anlatılanlara göre ilahi güce sahip bu cihaz, tarih boyunca yazılmış mitlerde ve efsanelerde hem insanların yüreğine korku salmış hem de merakları kabartmıştır. Peki ahit sandığının kökeni gerçekten ilahi mi? Yoksa antik insanlar ve mitler üstün bir teknolojiyi ilahileştirerek mi bize anlattılar? Ve eğer öyleyse bu üstün teknolojinin kaynağı ne? Gelin tarihin sisli derinliklerine inelim ve gerçekleri birlikte bulalım. Ahit sandığı İncil'deki en önemli ve ilginç hikayelerden birisidir. Hatta bu sandığın pek çok replikasını dünyanın hemen her yerindeki kilise, sinagog ve mason tapınaklarında bile bulabilirsiniz. Peki bu kadar önem atfedilmiş bu sandık tam olarak neyin nesi? Bu sorumuzun cevabını almak için Mısır'da bulunan Sina Dağı'na doğru gidiyoruz. Milattan önce 15. yüzyıldayız. Tevrat'ta sürgün bölümünün bize anlattığına göre Mısır'dan Musa önderliğinde ayrılan İsrailoğulları çölde yeni yurtlarına doğru giderken Tanrı Musa'yı Sina Dağı'na çağırır ve 40 günlük bir görüşmenin ardından ona üzerinde 10 temel emrin olduğu 2 taş tablet verir. Fakat bunun yanında Tanrı Musa'ya bir sandığın yapım şemasını da vermiştir. Evet, hep dediğim gibi Tevrat'taki Tanrı'nın insanlarla olan ilişkisi bir yaratılanın başka bir yaratılanla olan ilişkisidir. Adamlar çok farklı bir canlıya Tanrı demişler. Zaten kanalı takip ediyorsanız bunların kim olduğunu artık biliyorsunuzdur demektir. O yüzden detaya girmeyeceğim. Musa Tanrısından aldığı 10 emir tabletini bizzat Tanrı'nın spesifik direktifleri sonucu yapılmış olan sandığın içine koyar. Ve işte ahit sandığı artık doğmuştur. Şimdi aranızda bunda ne var bildiğimiz hurç, sandık diyenler olabilir. Fakat tabii ki olay o kadar basit değil. Tanrı Musa'ya sandığı nasıl yapacağını aynen şu şekilde iletir. Onlara bana kutsal bir yer yapmalarını söyle. Böylece ben Tanrı onların arasında olacağım. Ve nereye giderseniz gidin Tanrı'nın gücü de sizinle birlikte olacak. Sandık 1 metreye 1,5 metrelik bir dikdörtgen kutu şeklinde akasya ağacından hazırlanmalı. İçi ve dışı altınla kaplanmalı.
Dört köşesine altın halkalar takılacak ve sandık bu halkalardan geçecek olan tahtalar ile sadece Levililer tarafından taşınacaktı. Sandığın kapağının üzerinde ise birbirine dönük 2 adet çerubim yani kanatlı koruyucu melek figürü olacaktı. Son derece açık, net ve teknik talimatlar değil mi? Koca varoluşu ol deyince olduracak güce sahip bir varlık için çok sığ bir mevzu. Ayrıca neden kadiri mutlak yaratıcı, dünya gezegeninin çöllerinde dolaşan bir kavimden kendisine orada oturmak için bir taht yapmasını istesin ki? Tanrı'nın isteği doğrultusunda sandık yapılmış ve İsrailoğulları Mısır'dan yeni yuvaları olacak Kudüs bölgesine doğru 40 yıl sürecek yolculuklarına başlamışlardır. Ve sandık da bu süre boyunca büyük bir hassasiyet ile taşınıp onlara eşlik eder. Tabii bu hassasiyetin detaylarına inmemiz büyük önem taşıyor. Çünkü tüm bu taşıma önlemleri ve bu kurallara uymayanların başına gelenleri incelediğimizde karşımıza devasa bir gerçek çıkıyor. Ahit sandığının sıradan bir sandık değil, aslında bir koruma yapısı olduğu gerçeği. Peki sandıkta ne mi saklanıyordu? Saklanan şey her neyse spesifik olarak belirtmek zor. Ama bildiğimiz net bir gerçek var ki o cisim kesinlikle son derece radyoaktifti. Uzun yıllar süren seyahat boyunca sandığı bizzat Tanrı'nın emriyle belirli bir kavmin taşımakla görevlendirildiğini biraz önce size bahsetmiştim. Levililer. Peki kim bu adamlar? Ne gibi özellikleri var da sandığı taşıyabiliyorlar? Öncelikle Levililer sandığı taşırken her daim üzerini bir bez ile örterlerdi ve ona baş rahip dışındaki Levililerin bakması katiyen yasaktı. Sadece bu da değil. Ahit sandığının insanlardan her daim en az yarım kilometre kadar uzakta özel olarak hazırlanmış ahşap bir iskelete sahip, üzeri bölüm bölüm metal plakalar ve bezle kaplı bir çadırda tutulması gerekirmiş. Gitgide merakınız artıyor değil mi? Sizi biraz daha yükselteyim. Bu izole çadırın içine sadece tek bir Levilinin girmesine izin verilirdi ve giren kişi özel bir kumaştan yapılma uzun bir elbise giyer, göğüs bölgesini ve genital bölgesini özellikle koruyan bir metal plaka takar ve üzerinde zil takılı bir ip ile dışarıdaki Levililer tarafından kontrol edilirdi. Zil ses çıkardığı sürece sorun yoktu. Belli ki içerideki görevli hareket etmektedir. Fakat zil aniden durursa işte o zaman Levili'nin öldüğü anlaşılır ve ip çekilerek beden dışarı çıkarılırdı. Artık tüm bunlar aklınızda iyice bir fikir yaratmıştır. Ama son dokunuşu yapıyorum. Sandığa izinsiz dokunanların ya ani bir parlama ve ses ile öldükleri ya da daha beteri acılar içinde hastalanıp çürüyerek öldükleri söylenir. Tüm bunlar bize iki temel doğa gücünü gösteriyor. Radyasyon zehirlenmesi ve elektrik enerjisi. Ahit sandığına istediğiniz yorumu getirin ama şu kesin ki bu şey ve içinde sakladıkları her neyse belli ki radyoaktivite kaynaklı bir elektrik üretebiliyordu. Bu net bir gerçek. Peki olayı biraz daha detaylandırmaya ne dersiniz? İsrailoğulları seyahatleri sırasında meşhur Jeriko şehrine gelirler ve Tanrı onlara burayı fethetmelerini söyler. Lakin Jeriko'nun surları devasadır. Tanrı ahit sandığı aracılığı ile kavme bir mesaj gönderir ve şehir surlarının çevresinde dolaşmalarını söyler. İsrailler 6 gün boyunca şehir surlarının etrafında tur atar ve 7. günün şafağında doğuya bakarlar ve onu görürler. Pardon, o başka bir hikayeydi. 7. gün bütün İsrail savaşçıları sandığın arkasında kale surlarına doğru tüm güçleriyle haykırırlar ve borazanlarını üflerler. Anlatılır ki tüm bu sesler sandıktan da çıkan sıra dışı bir ses ile birleşince Jeriko'nun o dev burçları depremde yıkılır gibi titreyerek paramparça olmuşlar. İnsanın aklına harp videomda size bahsettiğim Tesla'nın meşhur titreşim osilatörü geliyor değil mi? Hani belirli frekansları yoğunlaştırıp koca yapıları oyuncak gibi titretip yıkan cihaz. Aradan uzun seneler geçer. Milattan önce 1300'lü senelerde Jeriko sınırlarında İsrailliler ve Filistinliler tekrar karşı karşıya gelirler ve ahit sandığı da ordunun yanındadır. Fakat beklenmeyen olur ve İsrailliler savaşı kaybederler. Tanrı'nın bizzat tahtı denilen ahit sandığı ise Filistinlilerin eline geçer ve akabinde o diyarın halkı için felaketler başlar. Halk bu büyük ganimeti hemen kurcalamaya ve şehirlerinin merkezinde saklamaya başlarlar. Fakat kısa zaman sonra deride çıkan yaralar ve hızlı yaşlanma olarak adlandırılan hastalıklar baş gösterir. Nitekim sandık hangi Filistin şehrine gönderilirse gönderilsin hep aynı hastalıklar halkı kırıp geçirir. Tabii bir süre sonra Filistinliler bunu Tanrı'nın bir laneti zannederek sandığı sırf İsrailoğulları tekrar bulsun diye öküzlerin çektiği bir arabaya koyarak Bet Şemeş köyüne doğru gönderirler. Bu olay mitlerde Tanrı'nın mucizesi olarak geçer. Halbuki aranızda Çernobil felaketinde görev alan işçilerin başına gelenleri okuyan varsa bunun birebir aynı şekilde bir radyasyon zehirlenmesi olduğunu anlamışlardır. Hep diyorum, tekrar diyeceğim.
Eskiler teknolojiyi her zaman sihir ve ilahilik olarak mitlerine eklemişlerdir. Günümüzde çok inanan bunu Tanrı'nın Filistinlileri cezalandırması olarak gösterir. Halbuki Tevrat bile bu tezi çürütür. Çünkü sandık öküzlerin çektiği araba ile İsrail topraklarındaki Bet-Şemeş köyüne varınca halk coşku ile onun yanına koşarlar ve ona bakarlar. Tabii sandık ilahi değil, teknolojik bir makine olduğu için İsrailli olmalarına rağmen o 70 kişinin de ölümüne sebep olur. Akabinde Levililer hemen gerekli tedbirleri alarak sandığı yeniden sağlama alırlar. Sandığın bu teknolojik yapısına belki de en güzel örnek bizzat sandığın baş rahibi olan Musa'nın kardeşi Aron'un hikayesidir. Aron ve iki oğlu adak adamak için sandığa doğru yaklaşırlar. Fakat Tevrat'ta da yazdığı gibi Nadav ve Avihu Tanrı'nın emretmediği şekilde sandığa yaklaşırlar. Ve o an sandıktan çıkan iki parlak kıvılcım bu iki gencin burnundan girerek onları yere yıkar. Vücutlarında hiçbir hasar yoktur ama bedenleri sanki içten pişmiş şekilde hayatlarını kaybetmişlerdir. Şimdi düşündüğümüzde bu gerçekten ilahi bir cisim olsa neden ona inananları da öldürsün ki? Ayrıca hikayelerde bize anlatılan tüm ölüm ve hastalık şekilleri karşımıza hep radyoaktif enerjiyi çıkarıyor. Hatta araştırmalarım sırasında şöyle ilginç bir bilgiye de denk geldim. Biliyorsunuz hikayeye göre Musa İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardıktan sonra onların gitmesine izin veren Firavun bir anda fikir değiştirip koca ordusuyla birlikte kölelerin peşine düşüyor. Şimdi bu adam hangi akla hizmet kölelerin peşine düşmüş ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta giden gitsin arkadaş, koca ülke bunlara bağlı değil ya. Ve evet haklısınız, burada mantığa uymayan bir şey var. Kimi teorisyenler Musa'nın Mısır'dan ayrılırken oradan son derece önemli bir cismi çaldığını söylerler. Piramitlere güç veren taş. Şimdi piramitler ve güç ne alaka diyenler olabilir. Onları şu an ekranda gördüğünüz videomu izlemeye davet ediyorum. İşte bu taşın gidişiyle birlikte piramitlerin çalışma sistemlerinin durduğu ve bu sebepten Firavun'un bütün gücüyle birlikte Musa'nın peşine düştüğü söylenir. Hatta ahit sandığının da bizzat bu taşı muhafaza etmek için Tanrı tarafından tasarım detaylarının Musa'ya iletildiği söylenir. Aslında düşündüğünüz zaman taşları tamamen yerine oturtan bir teori. Çünkü gerçekten sandığın içinde bilmediğimiz bir cisim olduğu anlatılan hikayelerde apaçık bir gerçek. Ayrıca sandık sadece ve sadece cismin gücünü yalıtmak ve iletmek için tasarlanmış bir yapı. Yine bu iddialara göre Mısır medeniyeti bu olaydan sonra çöküş dönemine girerek eski gücünü kaybediyor. Buna tarih kronolojisi yönünden bir dipnot düşmek istiyorum. Burada anlattığımız olay kesinlikle ana akım tarihe uymamaktadır. Tamamen İsrailiyat kronolojisiyle yazılmıştır ve son derece hatalıdır. Sümer sonrası Mısır kayıtlarında ne Musa'nın hikayesi geçer ne de böyle bir devasa olayın yaşandığına dair en ufak bir kayıt vardır. Aslında bu hikayeler tufan öncesinde yaşanmış olaylar. Fakat size daha önce dediğim gibi yanlış İsrailiyat kronolojisinden ötürü tarihe hatalı olarak eklenmişlerdir. İşte tüm bu bilgiler birleşince aslında hikaye anlam ve mantık kazanıyor değil mi? Peki hikaye bitti mi? Tabii ki hayır. Esas şimdi sıra ahit sandığı mekanizmasının en önemli özelliğini anlatmaya geldi. Tanrı ile doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bir cihaz olması. Petra, Ürdün. Cebel Harun'un zirvesinde tek başına bir anıt mezar bulunmaktadır. Musa'nın kardeşi Aron'un mezarı olduğu söylenen yer. Torah kitabına göre Aron bizzat Tanrı tarafından İsraillilerin ilk başrahibi olarak seçilmiş kişiydi. Muazzam bir sorumluluk. Aron ömrü boyunca kavmine rahip olarak hizmet etti ve sonrasında onun soyundan gelen Levililer bu kutsal görevi sürdürdüler. Bu seçkin grup biraz önce de dediğim gibi sandığı taşıma onuruna sahiplerdi ve onların da liderleri bizzat sandığın yanına yaklaşıp Tanrı ile konuşabilme şerefine nail oluyordu. Tanrı ile konuşabilmek mi? Nasıl yani? Hem de peygamber bile olmayan kişiler. Bu nasıl olur diyorsanız izlemeye devam edin. Sandığın tepesindeki birbirine dönük iki meleği hatırlayın. Tevrat'ta yazılanlara göre Tanrı bu iki meleğin kanatlarının arasındaki küçük boşlukta zuhur edermiş ve kulları ile konuşurmuş. Buraya Yahudiler merhamet koltuğu derler. Şimdi bilimsel olarak yaklaştığımızda ahit sandığının tasarımı tam olarak bir enerji kapasitörü ile aynı. Dışı iletken, ortası yalıtkan ve içi yine iletken. Hatta içinde tuttuğu nesne her neyse de bir güç kaynağı. Yani evet, ona dikkatlice yaklaşmazsanız sağlam çarpılırsınız. Baş sahiplerin göğüslerine taktıkları metal plakayı hatırlayın. O plakaya yargının plakası denir ve üzerinde 12 adet özel taş bulunur. Bu taşlar aslında 12 İsrail kabilesinin sembolleri olarak plakaya yerleştirilmiş olsalar da anlatılan hikayelerde farklı görevleri de olduğu anlaşılıyor. Talmud metinlerinde bu taşların şöyle bir özelliğinden bahsedilir. Ne zaman ki rahip Tanrı ile konuşmak için ahit sandığına yanaşsa, Çerubim meleklerinin kanatları arasında oldukça tiz bir vızıltılı nabız sesi duyulurmuş.
Ve bu vızıltılar rahibin göğsünde takılı bulunan plakayı titretip 12 adet taşın aydınlanmasına sebep olurmuş. Bu sebepten bu taşlara ateş taşı denilir. Rahipler bu sayede Tanrı ile iletişim kurarlarmış. Bir çeşit Morse alfabesi gibi de düşünebilirsiniz. Fakat bu iletişim sadece Morse alfabesiyle sınırlı değil. Dediğim gibi iki meleğin kanadının arasında Tanrı'nın sureti bizzat seçtiği kullarına zuhur da edermiş. İnsanın aklına hemen bilindik bir teknoloji geliyor değil mi? Hologram tekniği. Hikayemizin akışına devam edelim. Filistinliler lanetli zannettikleri sandığı İsrailoğullarına tekrar vermelerinin üzerinden 100 sene geçmiştir. Kral Davut sandığı başkent Kudüs'e getirir ve Tanrı'nın evi olarak tasarlanmış ilk büyük tapınağı inşa ettirmeye başlar. Tapınağın inşası Davud'un oğlu Süleyman döneminde tamamlanır ve ahit sandığı tapınağın kalbi olarak lanse edilen kutsalların kutsalı denilen özel odaya yerleştirilir. Buradan İsrailoğlu kavmine 3 asır daha yol göstermeye ve güç vermeye devam eder. Burada güç verme olayını sembolik olarak kullanmadım. Gerçekten sandık tapınağın kalbindeki güç merkezidir. Hz. Süleyman ve sırları yakında gelecek bir video konusu. Orada tüm bu gizemleri ele alacağız. Ama sadece şunu bilin, Süleyman peygamber deminden beri bahsettiğimiz antik teknolojilerin zirvesinde yaşamış birisi. Ve hikayesi gerçekten çok ama çok ilginç. Süleyman'ın kullandığı pek çok teknolojinin gücü ve yapım detayları bizzat bu odadan yayılmaktadır. Hatta Tanrı burada çağlar boyunca kullarına rehberlik etmiş ve İsrailoğullarını yönetmiştir. Fakat aradan geçen yüzlerce yıldan sonra kimsenin beklemediği bir şey olur. Tanrı'nın ulusu olan ve onun yönetimindeki İsrailliler kafir olarak gördükleri Babililer tarafından mağlup edilirler ve bizzat Tanrı'nın evi başına yıkılır. Size neden Yahudilerin Tanrı dedikleri varlığın aslında kaderi mutlak yaratıcı olmadığını tekrar edip durduğumu anlıyorsunuz değil mi? Bu yıkılış İsrail halkı ve inancı için bir milattır. Çünkü o gün hem tanrıları yok olmuştur hem de ahit sandığı. Ve her ikisinin de bugün nerede olduklarını bilen yok. Yoksa var mı? Tsurigi Dağı, Japonya. Şinto dinine inananlar Yahudi topraklarından binlerce kilometre ötede olmalarına ve onlarla hiçbir alakaları olmamalarına rağmen oldukça sıra dışı bir dini ayin yapıyorlar. Taşıdıkları şey altından bir sandık ve onu dağın zirvesine çıkarıyorlar. Bu inananlara göre sandığın içinde Tanrı'nın ruhu ve sırrı yatarmış. Tabi benzerliği fark eden bazı Japon araştırmacılar Tevrat'ı da incelemeye başlamışlar ve iki din arasındaki bazı sıra dışı benzerlikler ortaya çıkmış. Kojiki metinlerini inceleyen uzmanlar anlatılan bazı mitik hikayelerin Tevrat'taki ile birebir aynı olduğunu keşfederler ve bu iki dinin belki de bilinmeyen bir köken ile birbirleriyle ilişkili olduklarını düşünürler. Bu konuda araştırmalar halen sürüyor. İşte bu düşünceyle yola çıkan pek çok araştırmacı sandığın Babil yıkımı sonrası İsrail'den kaçırılıp günü gelene kadar saklanması için Japonya'daki bu dağa taşındığını düşünmektedir. Hatta Japon tarihçi Takage Masanori sandığın bu dağda olduğuna o kadar emin olmuştur ki zamanında bulunması için 1936'da bir kazı çalışması başlatmıştır. Seneler süren araştırma sonucu ne yazık ki hiçbir şey bulunamaz ve bölge milli park ilan edilip kazı yapılması yasaklanır. Sandık belki Japonya'da bulunamadı ama efsanesi dünyanın dört bir yanına çoktan yayılmıştı bile ve bu arayış günümüzde bile devam etmekte. Son yıllardaki keşfi ile dinler tarihini yeniden şekillendiren ölü deniz parşömenleri arasında ilginç olan bir tanesi vardır. Bakır parşömen. Jim Barfield'a göre bakır parşömen içinde ilahi hikayeler ya da bilgiler içeren bir şey değildi. O spesifik olarak hazırlanmış bir gizli hazine haritasıydı. Ve Babil istilası sonrası Süleyman Tapınağı'ndan kaçırılan önemli zenginliklerin ve kalıntıların yerlerini tarif ediyordu. Buna ahit sandığı da dahil. Makabiler kitabında da anlatıldığına göre Peygamber Jeremia tam olarak bunu yapan kişidir. Hatta onun tapınağın altındaki tünellerden kaçtığı anlatılır. Gerçekten de günümüzde tapınağın altında büyük bir tünel ağı olduğunu biliyoruz. Ama bunlardan hiçbiri bir kaçış rotası değildi. Ta ki 2007 senesinde keşfedilen tünele kadar. Bu yeni keşfedilen tünel tapınağın tam merkezinden yakındaki Kidron nehrine doğru giden gizli bir yoldu ve iddialara göre sandık ve hazineler buradan Kumran şehrine kaçırılmıştı. Kumran aynı zamanda ölü deniz parşömenlerinin de saklandığı alan. Bakır parşömen içinde 64 adet gizli yerden bahsedilir. Hepsi Kumran bölgesine dağılmış çeşitli hazineleri saklayan yerler. Bunlardan bir tanesi de şu şekilde tanımlanmıştır. Basamaklar, doğu, 40 kübit uzunlukta. Parşömene göre bu spesifik alanın altında tam 500 kilo gümüş saklıymış. Barfield bölgeyi arar ve gerçekten bulur. Daha sonra bir kuyunun ve avlunun olduğu ikinci bir alanı arayan Barfield orayı da keşfeder. Parşömene göre buranın altında da 33 ton altın bulunmaktaymış.
Her iki alanı da keşfeden Barfield, kazıların büyütülmesi için hemen kanıtları ile hükümete gider. Ama tüm araştırmaları yasaklanır. Kendisi hükümeti ikna etmek için metal dedektörü ile de bölgede aramalar yapar ve tahmin ettiği gibi dedektör resmen çıldırır. Barfield bu raporu da hükümete sunar ama yine reddedilir. Yılmadan araştırmaya devam eden Barfield, parşömenlerde bahsedilen daha da büyük hazinelere sahip bir mağaranın varlığını bulduğu iki antik noktadan doğrusal bir çizgi çizerek daha keşfeder. Mağara gerçekten oradadır ve girişi insanlar tarafından seneler önce mühürlenmiştir. Hem de betonla. Barfield metal dedektörleriyle alanı tarar ve daha önceki iki noktada keşfettiğinden bile 5 kat daha fazla metal yoğunluğu olduğunu tespit eder. Tabi tahmin edeceğiniz üzere kazı izni bir kez daha verilmez. Barfield her ne kadar ahit sandığının bölgede olduğunu düşünse de pek çok tarihçi farklı düşünmektedir. Onlara göre sandık bundan yüzlerce yıl önce günümüzün en gizemli örgütlerinden birisi tarafından bölgeden kaçırılmıştı. Meşhur tapınak şövalyeleri. Haçlı seferleri esnasında Kudüs'ün yağmalanmasından sonra piyasaya ilginç bir örgüt çıkar. Kendilerine tapınak şövalyeleri diyen, bir anda akıl almaz bir zenginliğe erişmiş ve kendilerini ikinci tapınağın altında buldukları gizli ilimleri korumaya adamış bir grup. Efsanelere göre bu örgüt tapınağın altındaki gizli odalarda hem zenginliklerinin kaynağı olan altın ve değerli taşları hem de inançlarının kaynağı olan el yazmalarıyla ahit sandığını bulmuşlar ve Fransa'ya getirmişler. Yüzyıllar boyunca kurdukları bankacılık sistemiyle zenginliklerine zenginlik katan tapınakçılar nihayetinde kendilerine aşırı derecede borçlu olan Fransız kralı Philip tarafından Vatikan'ın da desteğiyle yakalanmış ve yakılmışlardır. Ödeyemediğiniz borcu kapatmak için uç ama verimli bir metot. İşte bu olaydan sonra dedikodular alır yürür. Kimileri bu kıyım esnasında ahit sandığının tapınakçılar tarafından İskoçya'ya, oradan Amerika kıtasına, Oak adasına filan gittiğini söylerler. Kimileri de Etiyopya'da saklandığını söylerler. İşler iyice çorba olur. Bu bilgi karmaşasını bir kenara koyup şöyle bir soluklanırsak aklımıza her maharetli hırsızın söylediği şu laf gelir. Bir şeyi saklamak istiyorsanız onu en göz önündeki yerde saklayın. Kayıp bir izi takip ettiğimiz yolculuğumuz bizi tekrardan Kudüs'e getirdi. Karşımızda Kubbetüs Sahra var. Müslüman inancına göre Peygamber Muhammed'in Tanrı ile konuşmak için Burak isimli bir binek ile göğe yükseldiği yer. Müslümanlar için son derece önemli bu yer aslında fark ettiğiniz üzere Yahudilerin kutsal tapınağının kalıntılarının üzerine inşa edilmiş durumda. Ve bu sebepten ötürü İsraillerin sandığı aramak için kazı yapmasındaki en büyük engel. Fakat 1981 senesinde birisi bu engeli deldi. Batı duvarının en yüksek hahamı olan Rabbi Yehuda Getz, küçük bir grup ile birlikte alanda gizli ve yasak bir kazı yapmaya başladılar. Tesadüf eseri mabette bulunan Müslümanlar tıkırtı seslerini duyunca polise haber verirler ve gizli kazı çalışması yapan grup baskına uğrar. Tabii ortalık günlerce karışır, sinirler gerilir, kavgalar çıkar. Neyse ki olaylar daha fazla büyümeden polis işe el koyar ve tünel mühürlenerek kapatılır. Fakat Rabbi Getz her zaman sandığı bulmalarına sadece birkaç metre kaldığını söylemiş, Yahudilerin bu görevi tamamlaması gerektiğini belirtmiştir. Peki bu gerçek olabilir mi? Ahit sandığı gerçekten yuvasını hiç terk etmedi mi? Bazı teorisyenlere göre bunun cevabı evet. Hatta bunu çok ilginç bir olaya bağlıyorlar. Bölgede son yıllarda sıklıkla görülmeye başlayan UFO'lar. Whoa! 2011 senesinde Kudüs'te Kubbetüs Sahra üzerinde görülen UFO büyük bir sansasyon yarattı. Buna inanmak ya da inanmamak da tabii ki sizin tercihiniz. Ama deminden beri anlattığım ahit sandığının köken hikayesinden sonra aslında çok da fantastik bir olay değil mi? Yahudi inancına göre de burası çalıştığı dönem boyunca Tanrı ile insanlığın görüşme alanı olmuş. Yani açıkçası bu UFO görüntüsü gerçekse bile beni şaşırtmaz. Aslına bakarsanız benimle beraber milyarlarca insanı da şaşırtmaması lazım. Çünkü bizzat bunun olacağına inanıyorlar. Bu binlerce yıllık bir kehanet. Zekeriya kitabında çok ilginç bir kehanet vardır. Buna göre vaat edilen zamanda Kudüs'te çok büyük bir deprem olacaktır ve Zeytin Dağı ikiye ayrılacaktır. Kitap bu depremin yerin altından gelecek bir tür sonik titreşim ile olacağını bize anlatır ve akabinde sandık meleklerin yardımı ile yeniden ortaya çıkacaktır. Titreşim olayı malum Jeriko surlarının yıkılması olayında da karşımıza çıkmıştı. İlginç bir tesadüf olmuş. Tabi sandığın yeniden çıkışını belki normal bir şey olarak görüyor olabilirsiniz ama aslında kıyametin başlangıcının işaretidir.
Yahudi inancına göre sandık bulunup Süleyman Tapınağı 3. kez inşa edilince Tanrı oraya tekrar gelecek ve iyilik ile kötülük arasındaki son savaşı başlatacaktır. Hristiyanlar bunu İsa'nın yani Mesih'in yeniden gelişi diye adlandırırlar. Kimi İslam hadislerinde de bu olay Mehdi'nin gelişi olarak anlatılır. Yani kısaca olayın özü seneler boyunca İsrailoğullarına yol göstermiş, video boyunca size anlattığım o Tanrı uzaylı karakter ile yeniden iletişime geçmek ve onu bir kez daha dünya yönetimine getirmek için hedeflenmiş bir misyon. Yahudi inancının zirvesi işte tam olarak budur. Üçüncü tapınağın inşası ve Tanrı'nın dönüşü. Ya bir kişi de çıkıp koca yaradan her yerdeyim diyor, sizin ruhunuzdayım diyor. Tüm bu felsefeyi çöpe atıp gerçekten bir tapınak yıkıldı diye dünya ile iletişiminin koptuğuna mı inanıyorsunuz siz arkadaş demiyor galiba. Cidden bu kadar bilgiden sonra bu sorunun cevabını bizzat siz verin. Gerçekler o kadar açık bir şekilde ortada ki daha fazla kanıt sunmaya sanırım gerek kalmamıştır. Sonuç ne olursa olsun bu fanatik ideolojiler ve yozlaşmış inançlar, ki bunu sadece Yahudilik için demiyorum, gerçekten insanlığın kıyametini getirecek gibi gözüküyor. Bu videoyu hazırlarken aklımdan hep aynı şey geçip durdu. Umarım ahit sandığını ne Müslümanlar, ne Yahudiler, ne de başka birisi bulmaz. Umarım sandık çoktan parçalanmış ya da denizin dibini boylamıştır. Ben şahsen insanlığın şu an böylesine bir teknolojik güce hazır olduğunu düşünmüyorum. Belki ileride bir gün birbirimize, inancımıza karşı daha anlayışlı olduğumuz, dogmalardan ve sembolik kavramlardan kurtulduğumuz bir gelecekte bu sandığı bulursak, işte o zaman insanlık için bir tehditten ziyade bir fırsata dönüşebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyu elimden geldiğince ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım araştırma yapacaklar için faydalı olmuştur. Evet, mitlerin ve dinlerin iç içe geçtiği bir konuda güzel bir yolculuk oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kanalda bu konuların alt ve ana başlıklarına dair daha onlarca video var. Ve genelde özellikle yeni takipçiler arşivin eski videolarını atlıyorlar ve izlemiyorlar. Halbuki bu videolarda da gördüğünüz üzere aslında kanalı yıllardır adım adım size bir yapbozu tamamlaması için dizayn ediyorum. Bu yüzden size tavsiyem oynatma listelerindeki ana konuya ait videoları eskiden yeniye doğru adım adım izlemeniz. Ve konuya meraklıysanız notlar almanız şeklinde olacaktır. Bu sayede inanıyorum ciddi şekilde ufkunuz genişleyecek ve olur da ileride yapmak isterseniz kendi araştırmalarınız için pek çok kaynak bulacaksınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.